Konnichiwa. We arrived today in the morning. We couldn't check in into the hotel, so we just took a quick walk in the Kyoto Garden where you can see the palace. We couldn't enter it, we just walked around, but it was still very peaceful and very nice. We will check in into the hotel and maybe explore a little bit Kyoto. Today will be a very slow day, and tomorrow we will explore it like very culturally rich. You will see a surprise, but you will see tomorrow. So yeah, but let's first finish the day. Merhaba arkadaşlar. Kyoto'dan selamlar. Konnichiwa. aşırı yorgunuz. Uykusuz kaldık. Bence sabah çok erken uçağımız vardı. Ve Osaka'ya indik. Osaka'dan Kyoto'ya doğru işte trene bindik derken anca vardık. Biraz dolaştık ama ya böyle bıraksanız şu an burada uyuyabilirim. Ama yemek yemeye gidiyoruz. Yemekten sonra biraz enerji toplayacağımıza inanıyorum. Daha önce bazı arkadaşlar şey demişti, yani burada helal yemek bulmak ve etsiz yemekler bulmak çok zor olduğunu söylemişlerdi. Ya bilmiyorum, bana göre öyle değil yani. İnternetten bakınca çok var, bir de bence seçenekler de çoğaldı. Aa bak, buradaki taksiye bakın. Çok ilginç. Bir de şey söylemek istedim. Kore'den sonra Kyoto'nun havası çok değişti. Ya orası Türkiye'ye gerçekten çok benziyordu. Hatta biz böyle giderken Tuba'la söylüyordu. Beşiktaş'a benziyor. Yani evet. Taksim, Yani Eminönü. yani İstanbul'un her yerine böyle benzettik. Evet, Japonya tekrardan böyle düzen ülkesi oldu. Çok sesli konuşmamam gerekiyor. Çok göze batmamamız gerekiyor gibi. Dikkat etmeye çalışıyoruz. Neyse, yememizi yiyelim biraz. Evet, öyle. Görüşürüz. Nereye geldik? Mısır çarşısı. Evet, gördüğünüz gibi her yerinde Türkiye'ye benzeyen noktaları bulabiliyoruz. Merhaba arkadaşlar, geldik. Teramachi marketine geldik. Biraz gezdik. Burayı Eminönü'ne çok benzettik. Kapalı Çarşısı'na çok benziyordu bence. Şimdi bu resmin önüne çekilmemin sebebi, gördüğünüz insanlar geisha. Kyoto'da özellikle daha kültürel bir şehir olduğu için daha çok görülüyormuş dışarılarda. Biz de bir tanesini uzaktan gördük. Yakından da görmeyi ümit ediyoruz. Ama yarın ben de onların kıyafetlerini giyinip yarın geleneksel Japon usulü Kyoto'yu gezmiş olacağız birlikte. Bugün öyle birazcık daha sakince günümüzü kapatmayı düşünüyoruz. Şimdiden görüşmek üzere. Konnichiwa! Today we are in Kyoto, traditionally dressed. You can look at me. I'm so happy. I feel now that I embrace the culture, I will have the experience complete. So we are here in front of a shrine. We will go there together inside and explore the city together today, traditionally dressed. It's only me, my cousin didn't want to do it, but I'm okay with it. So yes, let's see how comfortable it is. This is like a very traditional kimono. You can choose your own color and the design that you want. I choose these colors because I like them. And then we will explore the city very traditionally. Görüşürüz. Yürüyemiyorum.
Osaka'ya arkadaşlar. Şimdi bir tapınağa geldik. Gördüğünüz gibi geleneksel kıyafetlerimizle devam. Bu komik bir şey oldu. Bir tane adam artık mikrofonu kullandığımız için mi bilmiyorum nedense bir röportaj yapmış oldu bizimle. YouTube'da yayınlayacakmış. Öyle. Sonra linkini koyarım. İzlemek isteyenler olursa oradan izleyebilir. Baya soru sordu Japonya hakkında. Memnun kaldı bence. Öyle. Burası bayağı sakin. Bundan sonra birazcık daha merkeze doğru geçeceğiz. Yine yerlerin isimlerinin hepsi aklımda tutamayacağım için öyle yazmış oldum. Hello, so we are just in Sanenzaka. It's apparently a very vivid street that is like surrounded by very historical buildings. You can see also a lot of touristy shops, but still while walking through the streets you can get the very historical vibe. You can see a lot of people in kimonos, so I don't feel like a foreigner. So here you can especially see how busy the streets get, so we kind of have to go through the streets. But it's very nice, and I think Kyoto overall, even though it's still very touristy, it has like a very calmer vibe overall compared to Tokyo, because in Tokyo everyone is just rushing around, but here the vibe overall, also in local people, is more calm. Merdivenlere çıkıyoruz. Ya çıkamıyoruz. Ya ben böyle şey gibi hissediyorum. Sucuk gibi. Sarıldım. Yürümekte çok zorlanıyorum. Arkadaşlar salatalık yiyorlar. Bildiğiniz salatalık. Şimdi o caddeden aşağı doğru yürüyoruz ve matcha içmeye gidiyoruz. Bilmiyorum, hatırlıyorsanız ben baştan şeyi söylemiştim. Matcha'yı normalde çok sevmiyorum ama sevmek için kendimi zorlayacağım. Sevmeye başladım ama şeyi fark ettim. Tokyo matchası ile Kyoto matcha'nın arasında fark varmış. Onu da bir matchacı bize söylemişti. Tokyo'daki daha kremamsı, işte Kyoto'daki birazcık daha balıkımsı tadıyormuş. Aslında şey bence çok güzel, yani gerçekten çok, yani kültürü açısından çok zengin bir yer. Direkt o dünyaya giriyor gibisin ama şey biraz üzüldük. Yabancılar yani çok kıymetini bilmiyor gibi. Bir tane işte neyse hangi ırk olduğunu söylemeye çok gerek yok da ben duymadım.
Tuvalu duydu ve söylemişlerdi. Kültür şok, yani kültür şoku yaşıyormuş. Yani böyle bir ülkeye geliyorsan oranın kültürüne de saygı duyacaksın. Aynen. Başka birisi şey yapıyor, yani böyle konnichiwa diye bağırıyor ama sesli sesli. Ya o da böyle çok saygısızlık. Sonra işte yok Japonlar yabancıları sevmiyorlar diye şikayet ediyorlar. Yani öyle kültürlerine karşı saygısızlık yaparsanız bence kimsenin sevmesini bekleyemezsiniz. Okey arkadaşlar, yine özümüze döndük. Normal kıyafet. Ya çok fark ediyor yani gerçekten tamam güzeldi, kültürü yaşadık, ettik, hoş, güzel. Ama ya insan gerçekten kendi kıyafeti gibisi yok. Ya böyle kendim gibi hissediyorum şu an. Ama bir daha yapmak isterim. O sefer kocamla, kocam birlikte yaparız değil mi? Evet. Ya ben seviyorum ya öyle şeyleri. Neyse şimdi yemek yemeye gidiyoruz. İki mutlu Türk. Evet. Helal bir yer bulduk. Ve et var. Size afiyet olsun. Evet. Evet arkadaşlar. Tuval'la bir şeyi sevdiğini nereden anlarsınız? 2 dakikada, 2 saniyede bitirmesinden. Islak mendil kültürü burada da yaygınmış. Ben daha patates kızartmamı yiyeceğim ama böyle yüzünde bakayım. Yemek aşırı güzeldi. Yani Wagyu, yani bence Japonya'ya gelip Wagyu yemeden sakın gitmeyin. Özel bir et çeşidi, yani normalde göre daha pahalı, ya ortalamaya göre. Ama bence değer. Yani her günde olmazsa bir kez de olsun bence yiyip öyle ayrılmaya değer. Patates kızartmamızı yiyip ondan sonra Kyoto yüzümüze devam ediyoruz. Şimdi sağ olsunlar bize bedavadan tatlı da verdiler. İkram. İkram. Evet. Bakın bedava değil, ikram. İkram. Pardon, anlayanlar anlıyor. Heyecanlıyız, mutluyuz. Siz tadına bakın Tuğba'nın. İçi dondurmalıymış. Güzel beğendi. Daha önceki yediğimiz biraz fiyasko olduğunu hiç paylaşmıyorum bile. Maraş dondurması gibi. Maraş dondurma. Tamam biz bir tadına bakalım. Size göre belki çok Japon yemeği yemedik ama Wagyu yani bana göre bayağı Japon. Bir de yani sushi'yi zorlamaya gerek yok bence. Bir travma yaşamıştım ben çiğ balıkla. Onu tekrardan yaşamamak adına daha sağlıklı kararlar vermeye karar verdik. Buradan bakın böyle. İçi dondurmalı. Aşırı güzel. Çok güzel. Beğendim. Arkadaşlar, daha demin çok ilginç bir olay yaşandı. Biz tam otururken, şimdi normalde videonun başında bahsetmiştik hani Kyoto'da geishalar daha çok oluyor diye. Şimdiye kadar hiç görmedik, hatta tam şaşırmıştık hani nasıl olur hiç denk gelmeyiz diye. Tam karşımıza çıktı. Ya böyle saçları zaten böyle simsiyahtı. Onları böyle bağlamış özel bir şekilde. Makyajı da yüzünü tamamen bembeyaz boyamış. Ya sırtına kadar boyamış. Her yerde nerede yürüseniz hep şeyi ihbarını görüyorsunuz. Hani geisha görseniz videolarını, resimlerini çekmeyin izinsiz. İşte rahatsız olurlar hani şey yapmayın gibi. Yani ona karşı özellikle saygı gösterilmesi konusunda devlet de teşvik etmeye çalışıyor. O yüzden maalesef çekemedik. Ama gördük. Yani umarım size de görmek nasip olur. Tamam, hadi bakalım.
Sevgilim biraz şey. Ben de böyle Ya artık birlikte yatınca da aynı yatakta yani neler birlikte yaptığımızı daha söylemeyeyim ama çok detaya girme. girmiyorum bize özel. Ama şey oluyor bir yerden Yani sonra sen artık ben diye bir şey kalmadı, biz yani olduk. evet biz olduk. Yani yani öyle Yediğimiz, canım içtiğimiz, yattık, kalktık. gibi. Neyse öyle oluyor işte. Evet arkadaşlar bugün Kyoto'daki son gecemizi bir çilekli matchayla bitiriyoruz. Matcha sevmiyorsanız bence çilekli matchayı deneyip öyle sevebilirsiniz. Ben öyle sevmeye başlamıştım. Bu da bizim son içtiğimiz olacak. Yarın da Okinawa'da görüşürüz inşallah.